Selam arkadaşlar, ben Mehmet Ali Şişman. Girişimci hikayelerinde bu bölümde konuğumuz uluslararası bir iş insanı olan yatırımcı, bir yazar Grant Cardone. Gerçekten Grant Cardone'un hikayesi oldukça ilham verici. Diplerden zirveye doğru çıkan bir yolculuk. Grant Cardone'u belki yazdığı kitaplardan, bunlar çok meşhur kitaplar, bunlardan birisi 10X kitabı, You Are Not First, You Are Lost ya da Sell or Be Sold kitaplarından tanıyabilirsiniz. Bunun yanı sıra Grant Cardone, satış konusunda kendini geliştirmek isteyenlere sunduğu Cardone Üniversitesi'nde 50 milyondan fazla kullanıcıya sahip ve bu platformda satışla ilgili kendini geliştirmek isteyen insanlara kurslar veriyor. Gerçekten çok zorluklar görmüş, dipten zirveye çıkan bir yolculuktan bahsedeceğiz bugün. 30 yaşında nasıl milyoner oldu, bugün nasıl milyar dolarlık bir yatırım şirketi var, İşte bunların hepsi bu videomuzda sizlerle olacak. Videoya başlamadan önce henüz kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ve bu ilham dolu hikayeden sonuna kadar faydalanmak için videonun sonunu mutlaka bekleyin. Videonun sonunda sizi Grant Cardone'dan muhteşem dersler bekliyor olacak. Hazırsanız haydi gelin başlayalım. Grant Cardone, Louisiana eyaletinde Lake Charles adlı küçük bir kasabada büyüdü. O ve ikiz kardeşi 5 çocuktan en küçüğüydü. Cardone 10 yaşındayken babasını kaybetti ve annesi 5 çocuğuna tek başına eğitimsiz ve iş tecrübesi olmadan desteklemek zorunda kaldı. Grant'ın büyümesi için çok zayıf beklentilere yol açan bir kombinasyondu. Neyse ki annesi bunu çalıştırmanın bir yolunu buldu. Ama söylemeye gerek yok. Cardone fakir ve idealin altında bir ortamda büyüdü. Ve bu ortam hayatının erken dönemlerinde babasını ve birkaç yıl sonra da en büyük ağabeyini kaybetmesinden kaynaklanan travma, kendine zarar veren ve aşağı yönlü bir yola doğru götürdü. Ve böylece 15-25 yaşlar arasında Cardone kendini kötü bir arkadaşlığın içinde buldu. Kötü kararlar verdi ve uyuşturucu bağımlısı oldu. Bununla birlikte hayatının yönünü tersine çevirmek için katalizör görevi görecek bir travmatik olay vardı. Ve bu olay eve yürürken yağmurlu bir gece meydana gelecekti. Eve yürürken soygun uğradı. Ve silahlı soyguncuyla savaşma girişimlerinde Cardone bir tabancayla dövüldü ve ölüme terk edildi. Cardone 3 gün hastanede kaldı ve 70'ten fazla dikişe ihtiyaç duydu. Yüzü soygun yüzünden o kadar çok hasar gördü ki annesi ziyaretine geldiğinde onu tanıyamadı bile. Bu Cardone için önemli bir dönüm noktasıydı ve annesi onu evden attığında Cardone kendisini bir rehabilitasyon merkezinde kontrol altında bıraktı. Ve dönüm noktası. Grant Cardone sonunda hayatını temizlemeye karar verdiğinde 25 yaşındaydı. Rehabilitasyondan çıktıktan sonra Cardone potansiyelinin peşinden koşarak ayık bir hayat yaşamaya karar verdi. Ve o sırada kendini bir ezik gibi hissetmesine rağmen derinliklerinde hayatıyla daha fazlasını yapmak zorunda olduğunu biliyordu. Bu nedenle rehabilitasyondan çıktıktan sonra hayatındaki tüm olumsuz etkileri kesti. Uyuşturucu bağımlısı arkadaşların etrafına takılmayı bıraktı. Düşmanlarından uzak durdu ve geçmişte onu uyuşturucuların rahatlığına geri dönmesine neden olan tüm olumsuz etkiler ve ortamlardan uzaklaştı. Ve mücadele kısmı. Mücadele kısmına geldiğimizde ise hayatını tersine çevirmeye karar verdikten sonra Cardone için işler otomatik olarak güneş ışığı ve gök kuşaklarıyla dolu olmadı. Potansiyelini takip etmek için hala bir yol bulması gerekiyordu. Grant Cardone muhasebe alanında lisans derecesine sahipti. Ancak o zamanlar bu tür işler sınırlıydı ve ekonominin %24'lük işsizlikle yavaş seyretmesiyle Cardone seçici olma lüksüne sahip değildi. Böylelikle muhasebe diplomasına sahip olduğu için karardan nefret etmesine rağmen araba satış elemanı olarak işe girdi. Ancak erkenden annesinin aldığı bazı tavsiyeleri kendi durumuna uyguladı ve tavsiye şuydu: bilgiye yapılan yatırım her zaman en yüksek faydayı sağlar. Bu nedenle otomobil endüstrisi hakkında bilmesi gereken her şeyin yanı sıra satış, insanları nasıl etkileyeceği konusunda elinden geldiğince öğrenmeye çalıştı. Kahvaltı yaparken satış dersi veren videoları izleyip işe giderken yolda kişisel gelişim kasetleri dinleyerek kendini geliştiren Cardone, işe her zaman ilk gelen ve akşam işten en son çıkan kişi olmuş. Satışla ve otomotiv endüstrisiyle ilgili bulduğu her şeyi okumaya gayret gösteren Cardone, ilk senenin sonuna geldiğimde toplam 700 saatimi satışçı olarak kendimi geliştirmeye harcamıştım diyor. Gelirini ayda 3000 dolardan 6000 dolara, yani 2 katına çıkardıktan sonra başarılı olmak için en güçlü araçlardan birini bulduğunu biliyordu. Bu uygulamalı bilgiydi.
Ve bu çaba ve bilgiye yapılan yatırım sayesinde Cardone sonunda ülkedeki en iyi otomobil satıcılarından birisi haline geldi. Grant Cardone'un sektördeki başarı iyice büyümeye başladı. Ancak sonunda bir şirketin sahibine başka bir satış görevlisinin ondan çaldığını söyleyerek doğru şeyi yapmaya çalıştıktan sonra kovuldu. Ancak Cardone bu başarısızlığın hevesini veya ivmesini azaltmasına izin vermedi. Bunun yerine bir daha asla başka bir kişiye veya şirkete bağımlı kalmamaya karar verdi. Bu nedenle kendi satış danışmanlığı işini kurdu ve satış stratejilerini ülke çapında agresif bir şekilde satmaya başladı. Ve kısa bir süre sonra Cardone kendi kendini yetiştirmiş bir adam olarak kendine bir yol açtı. Grant Cardone'un işi büyüdü ve işleri o kadar iyi gidiyordu ki sonunda 30 yaşında bir milyoner oldu. Ancak işletmeleri geri elde ettiği için milyoner olmadı. Hiç kimse bir geliri veya işi olduğu için otomatik olarak milyoner olmaz. Parası, disiplinli olduğu ve milyoner zihniyete sahip olduğu için milyoner olur. Esasen kazandığı işlerden kendisine her ödeme yaptığında hemen ardından kendisini iflas etmiş olarak kabul ederdi. Çünkü tüm fazladan parasını yatırımlar için, özellikle de gayrimenkul şeklinde peşinatlara yatırırdı. Cardone varlıkları 1 milyon doları aşana kadar bunu yıllarca yapacaktı. Ve bugüne kadar kullandığı aynı basit süreçtir. Bu yatırım girişimlerinde yaklaşık 1 milyar dolar elde etmesine yardımcı oldu. Elinden geldiğince çok para kazanmaya çalışıyor. Böylece yatırım imparatorluğunu inşa etmek için elinden geldiğince yatırım yapabiliyor. Bu iş bu kadar basit. İşe ne kadar çok para yatırırsak karşılığı da bize o kadar çok geri geliyor. Cardone 30 yaşına geldiğinde bir girişimci olarak ilk 1 milyon dolarını kazanmıştı. Bugün 58 yaşında olan girişimci halen annesinin tavsiyesini dinlediğini anlatıyor. Her kitap okuduğumda ya da konferansa gittiğimde kimsenin benden alamayacağı bir şeye sahip olarak hayatıma devam ediyorum. Bana hiçbir maliyeti olmuyor. Ya da devlet bunun için benden vergi kesemiyor. Hükümet kişisel gelişimimden vergi alamıyor. Ve son olarak Grant Cardone'un milyarder prensipleri. Kendinize milyoner bir mentor bulun ve kendinizi geliştirin. 2. Para uyumaz. Her saat çalışır. Paranızla iyi para kazanın. 3. Size ek gelir getirmeyecek borçtan kaçının. 4. Tasarruf için tasarruf etmeyin. Yatırım için tasarruf edin. Fakirlik bir mantalitedir. Mantalitenizi değiştirin. 6. Gösteriş peşinde koşmayın. Girişken olun, gözükün. 7. Hedeflediğiniz noktanın 10 katını hedefleyin. Sevgili dostlarım, bu bölümde Grant Cardone'un muhteşem ve ilham verici girişimcilik hikayesini dinledik. Gerçekten dipteyken, 25 yaşında çok zor bir süreçteyken 5 yıl gibi bir sürede ilk milyonunu kazanmış, milyon dolarlık bir girişimci olmuştu. Ondan sonraysa eline geçen her parayı, kendine ayırdığı her parayı yatırım yaparak milyar dolarlık bir yatırım şirketine sahip olmuştu. Ve bugün satış konusunda kendini geliştirmek isteyenlere yönelik Cardone Üniversitesi'nde bununla ilgili pek çok eğitim veriyor. Ve hayatını değiştiren en önemli tavsiyeyi hiçbir eğitim görmemiş ya da iş alanında hiçbir tecrübesi olmayan annesinden alıyor. Yapabileceğin en iyi yatırım kendine yaptığın yatırımdır. Çünkü bunu kimse senden alamaz. Umarım faydalı bir video olmuştur sevgili dostlarım. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve henüz abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.